Hidayet, az kaldı Hidayet. Yani Hidayet bitiyor Hidayet. Aferin Hidayet. Afette rehber çevirmenler, kısaltılmış adıyla ARÇ. Bu üç harf şu an sizin için bir anlam ifade etmeyebilir. Fakat bir afet anında bu üç harf sizin için bir ses, bir dil, bir kurtuluş, bir hayat anlamına gelebilir. Onlar afette rehber çevirmenler grubu. Hepsi profesyonel birer çevirmen. Ama bir afet anında hepsi gönüllü bir çalışan oluyor. Afet zamanlarında ihtiyaç olan bölgeye gidiyor, yurt dışından yardım için gelen ekiplerin Türkiye'deki dili, sesi, kulağı, gözü oluyorlar. You are giving the package, right? Okay. Now you can give this to the woman. Arç 1999 depreminden sonra birçok arkadaşımız İzmit, Gölcük bölgesine gitti ve kendi başlarına çalışmaya başladı. Orada yardımcı olmaya çalıştı. Ve bu sırada pek çok sorun olduğunu gördü çeviri anlamında. Hem koordinasyon eksikliği vardı hem de çevirmen olarak çalışmak isteyen insanlar orada çalışamıyorlardı. Bir karmaşa vardı. Bu hizmeti veremiyorlardı ve yabancı ekiplerle halk arasında ve devlet arasında bir iletişim sorunu vardı ve buna bağlı olarak da tabii ki bütün işler daha yavaş yürüyordu. Bundan sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Arç'ın temelleri atıldı diyebiliriz. Böyle bir eğitim versek, insanları eğitsek, hem bu konudaki terimleri öğretsek hem de bir afet ortamındaki zorlukları anlatsak, buna hazırlasak ve bu şekilde bir sertifikayla bir Arç oluştursak, afette rehber çevirmen oluştursak nasıl olur diye düşünüldü. 2001 yılında da ilk kez İstanbul Valiliği ile afet müdahalesine dahil olmak üzere bir protokol imzalandı. Profesör Doktor Turgay Kurultay ve Doçent Doktor Alev Bulut'un öncülüğünde Çeviri Derneği bünyesinde kurulan Afette Rehber Çevirmenler grubu Van depreminde aktif olarak görev aldı. Van'a yurt dışından gelen yardım ekiplerinin depremzedeler, devlet ve vatandaşla iletişimini sağlayarak bütün seslerin birbirine karıştığı deprem anında en sakin, en net ses olmayı başardı. Biz Arç ekibiyiz, Afette Rehber Çevirmenlik ve şu anda en çok ihtiyaç olan köyü Japon ekiple beraber belirlendi ve şu anda iç çamaşırlarını hazırlayıp en son paketleyip dağıtıma başlayacak. Arç'ın görevi depremden sonra Türkiye'ye ulaşan yabancı ekiplere iletişim hizmeti sağlamak. Aynı zamanda hem devletle hem de vatandaşla veya halkla iletişimlerini sağlamak ve koordinasyonlarını sağlamak. Aslında tabii afet müdahalesi son derece karmaşık bir iş. Yani yurt dışından 70-80 tane, 100 tane ekip geliyor en azından ilk başta birkaç gün içinde. Bunlar nereye gidecek, nerede çalışacak, bunlara hangi yerler gösterilecek gibi pek çok şey var cevaplanması gereken. Arç bünyesinde en çok konuşulan diller diyebileceğimiz İngilizce, Almanca ve Fransızca var. Arç'ın bir benzeri dünyada yok aslında. Ve bu anlamda yabancı ekiplere destek olduğumuzda şaşırıyorlar ve aslında çok iyi bir şey yapmışsınız diye bize övgüde bulunuyorlar. Ve hatta son Van depreminden sonra burada bulunan bir ekipten bir üye Japonya'da benzerini yapmak istediğini söyledi ve bizden bilgi aldı. Sesimi duyan var mı? Afette rehber çevirmenler görevlerin birbirine karıştığı ama birçok işin sahipsiz kaldığı afet zamanlarında büyük bir açığı kapatıyorlar. Yardım için gelen yabancı ekiplerin afetzedelere daha çok faydalı olması için onlara bir nefes oluyorlar. Sesimi duyan var mı çığlığını en doğru zamanda onlarca dile çevirerek fark yaratıyorlar.